Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Bugün Karabük'teyiz. Sıcak bir gün. Ayrıca cumartesi. Bir tatil günü olması nedeniyle ben biliyorum ki bugün aslında yapacak çok işiniz de vardır. Evlatlarınızla birlikte olmayı, ailelerinizle birlikte olmayı, sevdiklerinizle birlikte olmayı tasarlamışsınızdır. Ama bugün buradasınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin başında bu güzel toplantıyı tertip eden Karabük İl Teşkilatımıza, destek ve katkısını esirgemeyen ilçe teşkilatlarımıza, ayrıca bu seyahatim esnasında şahsıma refakat eden saygıdeğer milletvekillerimize, Başkanlık Divanı üyelerimize ve Genel İdare Kurulu üyelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İl Başkanıma da yapmış olduğu o güzel konuşma için teşekkür ediyorum. Hem Karabük'ü anlattı bize, hem ilçelerin halini, ahvalini. Biz zaten bu ziyaretleri derd ile hem dert, hal ile hemhal olmak için yapıyoruz. Onun için bu kabil toplantılara başlamadan önce de kentin hem kanaat önderleriyle hem sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak sorunların tespit edilmesine katkı sağlamaya ve o sorunların çözülebilmesi noktasında da ortak akılla doğru adımlar atılmaya çalışılmasına destek veriyoruz. Bu kapsam içerisinde Karabük'te bugün Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret ettim. Orada bir bilgilendirme yaptılar sağ olsunlar. Şehit ailelerini ziyaret ettim ki gittiğim her ilde onu yapıyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç bazı alanların hassasiyetini de malumunuz arttırdı. Şehitlerimizin fatihalardan mahrum kalmamaları, onların aziz ailelerinin de yalnız kalmadıklarını bilmeleri açısından bu ziyaretleri ziyadesiyle önemsiyorum. Ortak akılla sorunlara çözümler üretilmesine gittiğimiz her yerde vurgu yapıyorum. Sorunları yerinde dinliyoruz. İl Başkanımızın anlattığı gibi, sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin anlattıkları gibi. Ondan sonra bu sorunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiriyoruz. Sadece bu yasama yılında Karabük'ün sorunlarıyla ilgili tam 11 tane soru ve araştırma önergesi vermiştir İYİ Parti. Dolayısıyla Karabük'te milletvekilimiz yok ama Karabük yalnız değildir. Karabük'ün milletvekili yok, ben Karabük'ün milletvekiliyim. Dedim ya, toplumun tüm kesimlerini dinliyoruz, dertleriyle hem dert halleriyle hemhal oluyoruz. Uzunca bir zamandan beri Anadolu'yu adım adım dolaşıyorum. Neredeyse halinden memnun insan yok gibi görünüyor. Toplumun bütün kesimleri çok dertli. Çiftçi dertli, işçi dertli, sabit gelirli dertli, memur dertli, emekli, dul, yetim dertli, gençler dertli, esnaflarımız dertli, sanayicimiz dertli. Herkes bu yönetim anlayışının ortaya çıkardığı olumsuzluklardan kendi paylarına düşenleri almış gibi görünüyorlar. Ama bu sorunlardan en çok etkilenen kesimlerin başında da gençlerimiz geliyor. Gençlerimiz maalesef ve mal teessüf geleceklerine dair umutlarını yitirmiş durumdalar ve istikballerini yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde vize kuyruklarında arıyorlar. Türkiye'de genç nüfusun varlığından hep iftihar ederdik. Üretim potansiyelimizin yüksekliğinden, iş gücümüzün büyüklüğünden bahseder. Bunlarla iftihar ederdik. Ama
bugün içinde bulunduğumuz süreçte üzülerek söylüyorum ki genç nüfusumuz genel nüfus oranının içinde her geçen gün azalıyor. Ve doğurganlık düşüyor. Nüfus artış hızı düşüyor. Bugün iş başındakiler hepimize kaç çocuk yapacağımızı buyuruyorlar ama onları nasıl bakacağımıza dair herhangi bir şey söylemiyorlar. Bundan şikayetçi olan sadece ben değilim, Sayın Cumhurbaşkanı da artık bu durumdan şikayetçi olur hale gelmiş. Ve dün yapmış olduğu bir konuşmada nüfus artış hızımızın 1.48'e düştüğünü söylüyor. Sadece nüfus artış hızımız düşmüyor. Evlenme yaşı düşüyor. Ve bütün bunların yanında da yaşanan ekonomik sıkıntıların oluşturduğu bazı kötü gelişmeler münasebetiyle boşanmalar artıyor. İntiharlar artıyor. Ama biz işte tabii sürekli herkese kaç çocuk yapacağını söyleyen bir cumhurbaşkanı tarafından idare edildiğimiz için genç nüfusumuzun düşüşündeki şikayetleri sıralaya geliyoruz. Evet, gerçekten öyle. Genç nüfusumuz ve üretim potansiyelimizle övünürken bugün aksi bir durumla da karşı karşıyayız. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı da şikayetini ifade ederken tarihimizde görülmemiş bir felaket olarak tanımlıyor bu durumu. Yani nüfus artış hızımız 1.48'e düşmüş ve Sayın Cumhurbaşkanı'na göre bir büyük felaketle karşı karşıyayız. Evet, doğrudur ama Türkiye 23 yıllık yanlış yönetimin sonunda bu noktaya gelmiştir. Eğer bunu doğru bir biçimde değerlendirmemiz gerekirse bir felaketle karşı karşıya olduğumuzda gerçektir ama bu memleketin başına son çeyrekte, yüzyılın son çeyreğinde gelen en büyük felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisi. Ya kendini o kadar güzel de savunuyor ki ekonomik sorunlarla alakası yok diyor. Nüfus artış hızının, anlamadım. Neyse, kimseye yalancı demeyelim. Biz inanan adamlarız. Biz inanıyor gibi görünenlerden değiliz. Birine laf söyleyeceksek ulu orta söylüyoruz. Burada işte TRT mikrofonları da var. Cumhurbaşkanının havuz medyası diye tanımlanan televizyon kuruluşları da var. Ben biraz da konuşurken söylediklerimden ders ve ibret alsınlar diye konuşuyorum. Yani bu millete bir şeyden anlamaz muamelesi yapıp bu milletle alay etmeye bu ülkeyi yönetenlerin hakkı yoktur diye konuşuyorum. Şimdi diyor ki muhterem, bunun diyor ekonomik sıkıntıyla bir alakası yok diyor. Nüfus artış hızımızın düşmesinin. Kendi ifadeleriyle söylüyorum. Milli gelirimiz bugünden daha da düşükken nüfus diyor daha çok artıyormuş. Dolayısıyla siz ekonomik sıkıntılardan ötürü nüfusumuzun artışındaki hızın aşağıya geldiği sözlerine inanmayın demek istiyor bize. Evet, doğru. Milli gelir bundan azdı. Ve Türkiye ilk defa ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmıyor. Ekonomik sıkıntılar bu ülkede geçmiş dönemde de yaşanıyordu. Ama vatandaşın devlete güveni vardı. Çünkü o zaman iş başında Recep Tayyip Erdoğan değil, başkaları bulunuyor. Vatandaş diyordu ki çocuğum olsun. Devletin okulu var, devlet okutur diyordu. Vatandaş diyordu ki hastalanırsam devletin hastaneleri var. Devlet bana bakar diyordu, çocuklarıma bakar diyordu. Ama bu hükümet iş başına geldiği günden beri okullarımızda, hastanelerimizde
ticarethaneye dönüştü. Ne yapacakmış vatandaş? Milli gelir düşükken güven vardı. Milli gelir düşüktü ama vatandaş devleti yönetenlere güveniyordu. Az önce işte il başkanımız söyledi. Sabah yaptığım görüşmelerde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri de söyledi. Demir çelik fabrikası buraya kurulduğunda burası bir köymüş ve 13 hane bulunuyormuş. Sonra o demir çelik fabrikası 17.500 kişiyi istihdam edebilecek hale gelmiş. Bugün istihdam sayısı da oldukça aşağıya düşmüş. Üniversiteye, Karabük Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler de eğer 60 bin öğrenci varsa 20 bini, 25 bini Karabük'te yaşamını idame ettirebilecek duruma gelmişler. Dolayısıyla gelecekten umut kesilmiş. İnsanlar evlenmekten ve çocuk sahibi olmaktan korkar hale gelmiş. Bu sorunun mutlak surette çözülmesi lazımdır. Ve Türkiye yaşadığımız coğrafyanın hassasiyetlerini nazarı itibare aldığımızda aşmak zorunda olduğu bir sorunla karşı karşıyadır. Kabul ama nasıl aşılacaktır sorusunun cevabı da bellidir. Tayyip Erdoğan aradan çekilecektir. Türk milleti problemlerinden öylece kurtulacak. Tek sıkıntı nüfus artış hızımızın düşmesi değil. Tek sıkıntı ekonomik sorunlarımızın büyümesi değil. Tek sıkıntı potansiyelimizi doğru kullanamayışımız değil. Daha büyük sıkıntılar da yaşıyoruz. Öyle bir coğrafyadayız ki etrafımız ateş çemberi. Ve bu coğrafyada şayet devleti yönetenler doğru politikalar uygulamazlarsa ve doğru kararlar almazlarsa yaşadığımız coğrafyanın hassasiyetini nazarı itibare alıp ihtiyatlı ama aktif politikaları yaşama geçirmezlerse karşı karşıya bulunduğumuz sıkıntıların gün be gün artacağı da aşikar. Suriye'de bir toplantı yapıldı dün. Açılım dedikleri safsataya terörsüz Türkiye deyip ismi güzel ama teröristlerin Türkiye'sini inşa etme hususundaki atılmış adımlara sonradan geleceğim. Dün Suriye'de bir toplantı yapıldı. PKK ve onun uzantısı YPG ve PYD Kürt Birliği Çalıştayı'nı topladı. Toplantıya katılanlar kırmızı bültenle aranan teröristler ve toplantıya katılan teröristlere de toplantının hitamında Abdullah Öcalan işlemeli bir teşekkür plaketi veriyorlar. Kırmızı bültenle aranan teröristler Suriye'de anayasa istiyorlar, özerklik istiyorlar, federasyon istiyorlar, Kürdistan istiyorlar. Biz daha bundan çok kısa bir süre önce sadece Türkiye'de değil, terör örgütünün sınırlarımızdaki bileşenlerinin de silah bırakacağını kamuoyuyla paylaşan bir cumhurbaşkanı ya da onun siyasi ortağı bir genel başkan görmemiş miydik? Ne diyorlardı? Sadece PKK değil, Suriye'deki PKK'lılar da, Irak'taki PKK'lılar da, İran'daki PKK'lılar da silah bırakacak. Çünkü KCK denen bir çatı örgüt var. O çatı örgüte bağlı olarak hareket eden örgütün Türkiye'deki kolu PKK, Irak'taki kolu çok harfli, Irak PKK'sı diyorum ben ona. Suriye'deki YPG-PYD, İran'daki de PEJAK. Türkiye'de bir kısım insanlar bir algı yönetimi olarak millete dayatılan projenin peşinde koşma iradesi sergilemeye başladılar.
çok ciddi bir biçimde de Abdullah Öcalan hayranlığı yaşanmaya başladı bunların içinde. Yani bunların bir kısmı var ki bir vilayete ziyarete gittiğimde oraya gidemezsin diye beni tehdit ediyor ama kapılarını ardına kadar PKK'lı teröristlere açmaktan utanmıyorlar, zul duymuyorlar sevgili Karabüklüler. Yuhlamak yok. Bugün önemli bir gün. 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolunda terhis olmuş askerlerimizin otobüslerini durdurarak 33 erimizi şehit etmişlerdi. Ve mübarek bedenlerinin üzerinden 1570 mermi çekirdeği çıkmıştı. Eğer bütün bu yaşananları bugün bir siyasi başarı ve yüksek bir zafer gibi tanımlamaya devam edecekseniz ben buradan bunu yapanlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum günün anısına. Kendinizden utanmıyorsanız şehitlerimizin aziz hatıralarından ve onların bize emanet bıraktığı ailelerinden utanın. Teröristlerle masaya oturdunuz. Bize de diyorsunuz ki terörsüz Türkiye istemiyor musun? Ben elbette ki terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyorum. Ama ben teröristsiz Türkiye'de istiyorum. Ben Abdullah Öcalan'ın yol göstericiliğinde tanzim edilmiş bir süreçten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve Türk milletinin hürriyeti ve istiklali adına doğru bir şey çıkartılacağına inanmıyorum. Biz bu filmi daha önceden de görmüştük çünkü. Teröristlerle madem masaya oturmak, bunu yapanların bu kadar hoşuna gidiyorsa kendilerine hatırlatmak isterim. Akıllı bir insan bir yılana aynı delikten 2 defa kendini ısıttırmaz. Buna benzer bir şeyi yaptınız ve hitamında milletimizin başına ne geldi? Sizlerin başına ne geldi gördünüz. Bu yılanlar tarafından zehirlendiniz. Şimdi aynı maceraya yeniden soyunuyorsunuz ve önünüze koyan projeyi yaşama geçiriyorsunuz aslında. Bugün terörsüz Türkiye diye bize yutturulmaya çalışılan şey Büyük Orta Doğu projesinin yaşama geçirilmesi ve sınırlarımızda teröristan kurma ülküsünün hayata dönüştürülmesidir. O masaya oturduğunuz bu adamlara sordunuz mu? Hangi emellerinden vazgeçmişler? Silah bırakma, o sözde kongrede sözde bir bildiri hazırlamışlar. Silahları bırakacaklarına dair, nasıl bırakacakları da belli değil de bırakacaklarına dair bir açıklama yapmışlar. O açıklamada 1924 Anayasasına, ki o anayasa üniter devlet yapımızın inşa edildiği anayasadır. 1924 Anayasasına, Lozan'a atıfta bulunuyor ki Lozan hepiniz biliyorsunuz bu ülkenin tapu senedidir. 1924 Anayasası'nda almış olduğunuz kararlar ve Lozan'da tarihe şerh ettirdiğiniz olaylar münasebetiyle biz silahlı mücadeleye başladık size karşı diyor. Yani Türkiye'nin üniter devlet yapısına, milli birliğine ve tapu senedi niteliğindeki Lozan'a dil uzatıyor. Ayrıca bu toprakları kanlarıyla vatan yapanların torunlarına da işgalci, imhacı, soykırımcı iftirası atıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler de devlete bu iddiayla saldıranlara karşı tek kelime bile etmiyor. Çünkü
Devlet aslına bakarsanız yönetilmiyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam PKK kongresinden çıkan bildirgeyi okumadan yırtar, çöp kutusuna atardım. Bütün bunlar milletin bilgisi dışında gerçekleştiriliyor. Kimsenin olup bitenlerden haberi yok. Sizin haberiniz var mı nasıl oluyor? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Ayrıca bu milletin oylarıyla seçilmiş milletvekiliyim. Benim partimin parlamentoda grubu var. Dolayısıyla devlet tarafından bilgilendirmeyi hak edecek bir iradenin ve duruşun da sahibiyiz biz. Bana daha bu zamana kadar böyle bir konunun üzerinde çalışıyoruz. Gelişmeler bu boyuttadır diye bilgilendirme yapma teklifinde bile bulunmadılar. Yani Müsavat Dervişoğlu'na ve İYİ Parti'ye gelmediler ama Dem'i, Kandil'i, İmralı'yı su yolu yaptılar. Şimdi vatandaş da bize soruyor neler oluyor? Ne oluyor bilmiyorum ama hayra delalet edecek bir şey olmuyor. Bir ihanet planı var. O ihanet planını bozma görevini Türk milleti İYİ Parti'ye ve Müsavat Dervişoğlu'na verdiyse o görev bilinsin ki yerine getirilecektir. Şimdi bu DEM denen parti biliyorsunuz, yani bunu söyleyen ben de değilim. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, onun partisinin sözcüsü de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de her fırsatta bu DEM denen partiyi, eski adıyla HDP olan partiyi terör örgütünün uzantısı olarak tanımlıyorlardı. Şimdi bize bilgi vermesi gereken merciler siyasi partilere bilgi vermek için DEM denen o terör örgütünün uzantısı olduğu iddiasında bulundukları partiyi 3. tur görüşmelere çıkardı. Şimdi bana da diyorlar ki siz bunlarla görüşmeyi kabul etmiyor musunuz? Ben görüşürsem sizin başınızı yere eğdirmiş olmaz mıyım sevgili Karabüklüler? Siz benim başımı hiç yere eğdirmediniz. Allah şahit olsun, siz de burada şahit olun. Ben de sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim. O cinayet şebekesiyle hiçbir yerde yan yana görülmeyeceğim. Neyi konuşacağım ben bunlarla? Neyi konuşacağım? Üniter devlet yapımıza saldırıdan vazgeçtiniz mi? Yok. Dörtlü kanton hedefinizden vazgeçtiniz mi? Yok. Çok dillilikten vazgeçtiniz mi? Yok. Çok bayraklılık anlamına gelen federasyon ve konfederasyon hedef ve idealinden vazgeçtiniz mi? Yok. Sen hiçbir şeyden vazgeçmemişsin. Ben de sanki savaş kaybeden bir milletin ferdi olarak senin karşına çıkacağım, öyle mi? Ben 100 yıl önce Batı emperyalizminin devletlerine karşı direnç gösteren kahraman bir milletin evladıyım. Dün onlar ne yaptıysa biz de bugün onu yapacağız. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Kusurumuz, kabahatimiz, yanlışımız olmuştur belki hayatın içerisinde ama bir kere bile eğildiğimizi kimse görmemiştir. Eğildiğimizde şahitlik eden yoktur. Şimdi bunları neden yapıyorlar? Bir terör örgütünü ve bir terör örgütü liderini meşrulaştırmak ve sempatik hale getirmek için yapıyorlar. Görmüyor musunuz deve dişi gibi adamları? Daha dün, yani yakın takvim içerisinde, hanımefendiler beni bağışlasın, birbirlerine bir tek küfretmedikleri kalmıştı.
şerefsiz, ahlaksız, adi, alçak sözleri siyaset kürsülerinden telaffuz ediliyordu. Birbirlerine, bugün ortak olanlar birbirlerine öyle hitap ediyorlar. Şimdi bir koalisyon kurdular, yeni bir koalisyon. O koalisyonun arkasında kimin olduğu hepimizin malumu. Nereden beslendikleri de herkes tarafından biliniyor. Hangi emellere hizmet ettiği de bu millet tarafından tescil edilmiş. Çünkü bu millet sıradan bir millet değil. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş milletlerin sınırlarını çizmek için Batı emperyalizmi kalemi eline almış ve her millete bir kader tayin etmişti. Savaşın kazananıydı onlar. Türkiye'nin önüne de Sevr'i koymuşlardı. Doğusunda Ermenistan, Güneydoğusunda Kürdistan, Akdeniz'de İtalyan, Ege'de Yunan, İstanbul'da İngiliz. Memleketimizi bölmüşlerdi, parçalamışlardı. Ve Mondros Mütarekesi ile Sevr aslında bu kararları Türk milletine dayatma kararlarıydı. Türk milleti ne yaptı? Siz savaş kazanmış olabilirsiniz. Sizin savaşınız bitmiş de olabilir. Ama benim topraklarım üzerinde egemenlik hakkıma tecavüz ederseniz ben sizin hazırladığınız anlaşmaları paçavra gözüyle görürüm. Millet kendi iradesiyle, azim ve kararıyla kendi geleceğini tayin etsin diye Bandırma vapurundan inip Samsun limanından Erzurum'a, oradan Sivas'a, oradan Ankara'ya kadar gelirim dedi. Biz böyle bir milletin mensubuyuz. 7 düelin zaferini kabul etmeyeceğiz de Abdullah Öcalan denen caninin temennilerine mi boyun eğeceğiz? Bunu yapanlara bu zillet yeter. Biz ne yapacağız o zaman? Biz de binecek bir bandırma vapuru bulacağız. İşte bunların hepsi bir. Hiç kimse bu sürece karşı çıkmıyor. Bugünün bandırma vapuru İYİ Parti'dir değerli Karabüklüler. Hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Kamuoyunda hep Abdullah Öcalan'ın talepleri konuşuluyor. Bu Abdullah Öcalan denen cani de yani üniversite kütüphanesinde mi oturuyor yoksa İmralı'da cezaevinde mi yatıyor bilmiyorum ya. Her şeyi biliyor yattığı yerden. Sonra soruyorum ben, yani bu nereden oluyor? Bizimkiler adamla son yakın takvim içerisinde son 1 yıldır çok sık görüşüyormuş. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Ve bugün önümüze gelen taleplerin tamamına yakını Abdullah Öcalan'ın talepleridir. Yani yeni anayasa, sivil anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması arzulanan o koalisyon, adına bakın, Milli Birlik ve Dayanışma Koalisyonu. Bunları hep öneren aynı kişi. Abdullah Öcalan meclise gelsin konuşsun diyen Devlet Bahçeli. Sivil anayasa diyen Devlet Bahçeli. 100 kişilik komisyon diyen Devlet Bahçeli. Cümlemi bitireyim. Ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak yalnızca Tayyip Erdoğan'ı zannediyordum. Meğer bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir de sekreteryası varmış. Onun da sekreterinin kim olduğunu sizlerle paylaşmış olacağız. Bakın, ben bunları söylüyorum diye böyle ipe sapa gelmez bir sürü kelamın, tehdidin, saldırının muhatabı konumuna düşürülmek isteniyorum. İşte
sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur. Ya ne diyorum ben? Abdullah Öcalan'la barış süreci tanzim edilmez diyorum. 50 bin evladımızın katilinin Türk milletinin menfaati yönünde bir karar alacağına inanmak hangi akılsızın fikridir ve düşüncesidir? Benim karşı çıktığım devleti teröriste köle yapmış olmaları halidir. Ben bundan rahatsız olduğum için konuşuyorum. Ama beni sus diye tehdit ediyorlar. Vallahi susmayacağım, billahi susmayacağım. Dünya sussa da ben susmayacağım. Çünkü biz dedim ya teslim olmayan son kaleyiz. Biz dönemin bandırma vapuruyuz. Gerekirse binecek bir bandırma vapuru bulur, inecek, ayak basacak bir Samsun limanı da tespit ederiz. Oradan Erzurum'a gider, yeniden irade oluruz. Sivas'a gider, yeniden birlik oluruz. Ankara'ya gelir, yeniden meclis oluruz. Sakarya'ya gider, müdafaa hattı. Afyon'a gider, büyük taarruz oluruz. İzmir'de zafer oluruz. Lozan'da da cumhuriyet oluruz. Hiç kimse bu halden kendi namı hesaplarına siyasi fayda temin edebilecek bir sonuç çıkaracağını aklından bile geçirmesin. Burası Türkiye, 1000 yıllardır Türkiye ve Türkiye'ye Türkiye diyenler Türkler değil sadece. Üzerinde Türk yaşayan topraklar olduğu için Anadolu'ya Türklerin vatanı ve diyarı adını veren Avrupalı tarihçiler. Şimdi ben 1000 yıllardır vatan yaptığım bu coğrafyaya eş koşacağım, öyle mi? Ortak vatan teraneleri var biliyorsunuz. Ortak vatan... Ya bir dur, araba geliriz oraya da. Kimdi o Arap diyen? Ha? Nerede, göremiyorum ki ya. Yukarıda mısın? Ha. Araba kafayı taktın değil mi? Çaldıran'da Arap da varmış diye duyunca. Tabii. Çaldıran'da varmış, Kurtuluş Savaşı'nda varmış. Her yerde varmış. Ne büyük din kardeşliğiymiş bizim onlarla yaptığımız ya. Allah eksikliklerini göstermesin. Allah bu memleketin kurtarıcılarına eş koşanların ıslah edilmesi için de ona yalvarıyorum, hidayetini esirgemesin. Bakın ne kadar dikkatli konuşuyorum. Bunlar gibi kimseye hain, alçak, şerefsiz falan filan demiyorum. Allah'tan hidayet dileniyorum bunlar adına. Onu da sen fırsat bulduğunda bir mikrofonun arkasına geçersen benim yerime anlatırsın. Lafa yap diyeceğim bir şey yok. Niyete de bir şey yok. Ama yapması gereken ve benim milletim işte bunu istiyorum ya, konuşun. Sizi konuşturmak için yarım saattir nutuk irade ediyorum. Millet konuşmalıdır, millet. Millet konuşmalıdır. Millet bu toplumu oluşturan, bu milleti oluşturan unsurları birbirlerine yabancı kılanlara karşı konuşmalıdır. Efendim biz bunu yapmazsak bu toplumda bir gerginlik olur. Farklı farklı etnik gruplar birbirine düşebilir diye endişe yaratıp o korkudan beslenenlere karşı yapılacak en önemli şey konuşmaktır. Onun için gittiğim her yerde konuşan Türkiye diyorum ben. Her yerde konuşan Türkiye diyorum. Eski Türkiye'yi özlemiyor musunuz? Eski Türkiye konuşuyordu, konuşuyor. Şimdi bir korku imparatorluğu inşa ettiler. Millet konuşamıyor, korkuyor. Korkuyu yeneceğiz. Bize Silivri falan sökmez. Biz Mamakları, Metrisleri, Amasyaları, Erzincanları görenleriz. Ben bu işin
İyi Parti Genel Başkanı olarak sanmayın ki sözcüsüyüm. Ben bu milletin müdafası için kurulmuş kalenin bir ferdiyim. O kalenin burçları sizlersiniz değerli dava arkadaşlarım. Bugün burada partimizin kurulduğu andan itibaren emek gösteren, emeklerini esirgemeyen, kardığımız hamura terini harceden dava arkadaşlarım da var. Onlara da şükranlarımı bildiriyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'nin en zor zamanında en doğru işi yaparak Türkiye'nin bir kaleye ihtiyacı var. O kalenin surlarında taş olma iradesiyle yola çıkma kararlılığı sergiledikleri için her birine ayrı ayrı medyunu şükranım. Allah hepinizden razı olsun. Dediğim gibi korkmayın, konuşun. Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu yapmaya mecburuz. Dün nasıl büyük sıkıntıların içinden sıyrılarak hür, medeni, kalkınmış, refah içerisinde insanların yaşadığı bir ülke bina ettiysek, bunu bugünlerde de yarınlarda da yapabilecek bir kudretin sahibi olduğumuza inanın. Dün yaptık, bugün de yaparız ve yapacağız diye bir kararlılık sergileyin. Ben size söylüyorum, bu kararlılığın oluşabilmesini temin etmek için müdafaa-i hukuk kongreleri toplayacağım. Anadolu'nun her yerine gitmek suretiyle insanlarımızın aydınlanmasına katkı sağlayabilecek toplantılar düzenleyeceğim. Ve bu toplantıların sonuçlarında da sonuç bildirgelerini kamuoyuyla paylaşacağım. Her toplantının sonunda söyleyeceğim, Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Türk vatanını böldürtmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız diye haykıracağım. Bir düzenle karşı karşıyayız bugün. Önümüze dayatılan bazı şeyler var. Hayatınızın bazı dönemleri vardır ki orada baş kaldırmanız gerekir. Aksi takdirde hayata dair sorumluluklarınızı yerine getirmeyen insanlardan sayılırsınız. Türkiye bir tehditle karşı karşıyaysa, milletin geleceği tehlike altındaysa, devletin bekası teröristler tarafından tartışma konusu yapılacaksa, geleceğimize dair hain tuzaklar kurulacaksa, ona sessiz kalmak ihanet büyüklüğünde bir gaflettir. Onun için sizi temsilen yine her yerde söylüyorum, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, devletin başına gelecek felaketlere kayıtsız kalan yönetici anlayışına, bütün bunları siyasi hırs ve ikballeri uğruna görmezden gelenlere karşı hürriyet için, adalet için, eşitlik için baş kaldırıyorum ve hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bana bugünü yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Milli ve manevi değerlerin üzerine yansımasıyla oluşmuş büyük Türk milletini de selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha müsaadeleriyle sahnede ağırlayacağız kendilerini. Bir hediye takdimimiz olacak. Hediye takdimi için misafirlerimizi de sahneye davet edelim. İl Başkanımız hediye takdiminde bulunacaklar.